Eskiden böyle olaylar hiç yoktu. Çok sene böyle binde bir defa yani böyle. 5-10 senedir aşırı derecede afat oluyor. Hele 2 senedir daha çok. Ayçiçek, buğday, kanola son yıllarda, çeltik, özellikle Edirne bölgesinde çeltik tabiimiz var. Ve dikili alan olarak da Şarköy bölgesinde zeytinlikler, bağlar geniş yer kaplamakta. Bunların haricinde de çok farklı olsa meyvecilik, dikili alanlar, işte sebzecilik de mümkün. Doğru politikalarla çiftçi iklim krizini atlatabilir. Çünkü olumsuz koşullardan bir tanesi sadece. İklim değişikliği ileride yaşayacağımız olumsuz koşullardan bir tanesi. Biz iklim değişikliğini önleyemeyiz. Bu bizim bölgesel çapta yapabileceğimiz bir çalışma veya durum değil. Bu biraz daha devletleri ilgilendiren, hükümetleri ilgilendiren önleme çabası, karbon emisyonlarını azaltma. Bizim burada yapacağımız en güzel şey iklim değişikliği nasıl uyumlu bir hale gelebiliriz. Yani bizim arazi kaynaklarımızı, su kaynaklarımızı, diğer sektörlerimizi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı nasıl adapte edebiliriz ve bununla yaşamayı öğrenmeliyiz yani. Şimdi önce şuna karar vermek lazım. İklim değişikliği doğal bir olay. Yani tarihi çağlardan, jeolojik dönemlerden bu yana iklim her zaman değişmiştir. Bundan sonra da değişir. Buna biz iklim salınımları diyoruz. Yok, bahçemizden domatesimizi toplardık, biberimizi toplardık. Bir kavunlar olurdu be kızanım, bu kadar. Koca kavunlar öküz arabasına getirirdik, yarılırdı arabada. Tarlada bırakırdık yarılanları, sinekler konardı. O kadar tatlıdır, ne bostanlar olur. O misirler evladım bir boy olur. 4 tane bir kökte 4 tane kovar. Şimdi bir sürü ilaç atıyoruz ama yine o lezzet yok. Ufak bir kuraklık veya iklim değişikliğinin getirdiği diğer ekstrem iklim olayları, don, sel, bunlar da son zamanlarda sık sık yaşadığımızı biliyoruz. Bu gibi olaylar çiftçilerimizin o kırılganlığını artırıyor. Bir kuraklık geldiği zaman çiftçi 2. sene, 3. sene kendini toparlayamıyor. Tam mısırlarımızın başak çıkaracağı zaman yine de sulamıştık. Bütün mısırlar hepsici, hani öyle bir şey gibi geldi o, kasırga gibi. Bütün mısırların her tarafını hem kırdı hem yatırdı. İklim değişikliğine bağlı olarak verim azalması olacaktır. Bu dikkat edilmesi gereken önemli bir konu. İklim değişikliğiyle beraber bitkilerin fenoloji güvenlerinde bir değişme oluyor. Yani son yıllarda belki bunu çiftçilikle uğraşanlar bilirler. Ekim ayında ekilen buğday bitkisi son yıllarda Kasım ayına kaymaya başladı. Dikkat ederseniz. Burada ne oluyor? Bir ay kısalmasına sebebiyet veriyor fenoloji dönemi. Ve erken hasat. Çok fazla aşırı sıcaklar olduğu zaman özellikle Haziran ve Mayıs aylarında erken olgunlaşma oluyor. Bu fenoloji dönemin kısalması buğday verimine ciddi anlamda etki ediyor. Buğday verimini azaltan etkilerin başında geliyor. İnsan kaynaklı, antropojenik nedenlere bağlı olarak iklimde meydana gelen bu değişim, iklimde bir tutarsızlığı da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla buna bağlı olarak bazı türler, ürünler değişebilir. Çünkü sadece sıcaklık ve yağışla birlikte bitki türleri değişmiyor. O bölgedeki parazitler de değişiyor. O bölgedeki fauna da, yani hayvanlar da değişiyor. Mikroskobik canlılar da değişiyor. Fazla tatlı su kaynakları tarımsal aktivitelerde, ardından endüstriyel aktivitelerde, en sonunda evsel kullanımda gerçekleşiyor. Bu yüzden tarımsal sulamalarda suyu çok dikkatli kullanmak ve en önemlisi her tür faaliyette suyu kirletmemek çok büyük önem arz ediyor.
ilaçlar, gübreler veya diğer zehirli atıkların süzülerek yeraltı suyuna karışması veya fabrikalardan o karışan atıkların tekrar yeraltı suyuna karışması da yeraltı suyunda kirlenmeyi de beraberinde getiriyor. Aslında bunların hepsinin birlikte değerlendirilmesi gerekir. Öneriler için ben iki şey diyorum. Bir, adaptasyon. İklim değişikliği olsa bile adaptasyonun artırılması gerekir. Biraz fasulye ekmiştim. Hani fasulyeler bile hani sıcaktan hepsi yaşlandı. Bir kere genetik kaynaklarımız çok zengin bizim aslında. Genetik kaynaklarımızı kullanarak kuraklığa dayanıklı ve iklim değişikliğinin getireceği ters olumsuz şartlara dayanıklı bitkileri ıslah etmek veya onları ekmek, dikmek zorundayız bu bir. Tüm sektörler için sürdürülebilir bir politika Türkiye'nin muhakkak acilen sürdürülebilir bir politikaya uygulaması gerekiyor. Hem arazi kaynaklarında hem su kaynaklarında ve diğer sektörlerde. Sürdürülebilirlik bu açıdan çok önemli. Dolayısıyla devlet bu destekleme politikalarını değişen iklim şartlarına göre hassas bitkilerin veya o bölgede risk oluşturacak bitkileri değil de o bölge için daha uygun olan türleri desteklemeye başlarsa bu ürün değişimi tabii ki olur. Yeraltı su kaynakları var. Bu yeraltı su kaynaklarının ya bir yerden kaynak olarak çıktıklarına ulaşabiliyoruz ya da artezyenlerle biz ulaşabiliyoruz. Ancak son zamanlarda yüzeysel suların kirlenmesiyle birlikte yeraltı su kaynaklarının kullanımının daha fazla arttığını görüyoruz. Bu da oradaki depoların hızla boşalacağı anlamına geliyor. Bunun önüne geçebilmenin dediğim gibi en önemli adımı bizim yüzeysel su kaynaklarımızı tamamen koruma altına almak. İkincisi, su kaynaklarımızı çok iyi kullanmak zorundayız. Su kaynaklarımızı iyi kullanamıyoruz. Tarımda su kullanım randımanı %40. %60 suyumuz boşa akıyor. Peki su kaynaklarını ne kadar etkileyecek iklim değişikliği? %30. Zaten %60'ını biz şu anda iyi kullanamıyoruz. Boşa akıp gidiyor. İsraf ediyoruz. Su kaynaklarını korumak demek esasen küresel iklim değişikliğinde önüne geçebilmek için en büyük adımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Yani bugün siz örneğin su kaynaklarınızı, arazi kaynaklarınızı son damlasına kadar kullandığınız takdirde gelecek nesillere hiçbir şey bırakmayız. Kaynakların kirliliği. Yüzey su kaynaklarımızın neredeyse tamamı 4. sınıf sudur şu anda. Yani 4. sınıf su en kirli sudur. Simsiyah akıyor Ergene'ye gittiğimiz zaman. Bu sanayi, evsel atıklar ve diğer kaynaklar nedeniyle kirlenmesi neticesinde su kaynaklarımızı daha hiç kullanmadan kirletmiş oluyoruz dolayısıyla. Eğer siz suyun oksijenini yok edecek derecede organik kirlilik yüküyle yüklerseniz ya da bakterilerin ölümüne sebep olacak toksik maddeleri suyun içerisine verirseniz bu durumda sucul ekosistem bu görevini yapamaz ve ekosistem dengesi yitirilmeye başlar. O yüzden bizim için en önemli şey su kaynaklarımızın temiz tutulması, kirletilmemesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasıdır. Bu çok önemli, hayati öneme sahip. Su kaynaklarında, tarımsal su kaynaklarında %10 ila 20 tasarruf tüm şehirlerimizde içme suyuna denk. Hiç el değmemiş bir kaynak. Bakınız İstanbul büyük bir kent, tam Menemen'den ta Trakya'ya kadar, Istırancalara kadar su alıyoruz. Halbuki yani tarımda %20 tasarruf ettiğimiz zaman bütün Türkiye'deki içtiğimiz suya denk bir su tasarruf etmiyoruz. Hiç vakit el değmemiş bir kaynak. Su kaynaklarımızı en iyi şekilde bir damlasını bile israf etmeden kullanacak yeni su kaynakları yönetim planımızı havza bazında, bölge bazında geliştirmemiz gerekir. Bu ikincisi şeyden sonra. Havza bazlı tarım destekleri. Yani bir akarsu havzası dikkate alınarak veya bir tarım havzası dikkate alınarak bu bölgede hangi ürünü destekleyeceğiz? Dolayısıyla devlet bu destekleme politikalarını
değişen iklim şartlarına göre hassas bitkilerin veya o bölgede risk oluşturacak bitkileri değil de o bölge için daha uygun olan türleri desteklemeye başlarsa bu ürün değişimi tabii ki olur. Bitki uygunluk sınıflarının çıkarılması, yani her bölge için hangi bitkilerin uygun olduğu, özellikle şu meteorolojik koşullarda, bu iklim koşullarında, öncelikle bugün iklim koşullarında bitki uygunluk sınıflarını çıkarmamız gerekiyor. Daha sonra iklim değişikliğine bağlı olarak bu uygunluk sınıflarının nasıl değişeceği. Trakya bu konuda biraz daha şanslı. Trakya kuru tarım olmasına rağmen yağış rejimi biraz daha düzenli Trakya bölgesinin. Toprakları da verimli Trakya bölgesi Türkiye'nin birçok bölgesine göre. Ben başaracağımıza inanıyorum. Çöl ekosisteminde gerçekten başarılı tarım yapan, dünyaya tarımsal ürün satan var. Bataklığın içerisinde bitkisel üretim yapıp dünyaya birinci olan Hollanda'ya örnek verebiliriz, üretim yapan var. Her ekstrem uç durumlarda da insanlar çözüm bulabiliyor. Yeter ki biz kendimizi ona göre ayarlayalım. Çözüm var. Ama çözüm almazsak hem elimizdeki kaynaklar, doğal kaynaklar gidecek. Ekonomik açıdan, sosyal açıdan, sosyoekonomik açıdan da çok büyük sıkıntıya gireceğimizi belirtmek isterim. Yani iklim krizini hissediyorsunuz. Yani iklim aşırı derecede her şeyden, her türlü ağaçlara olsun, meyvelere